Ben hayatımda size şu anda göreceğiniz şey çok tuhaf, çok değişik bir fikir. Hatta belki aptallık olarak falan gelebilir ama ben kendi hayatımda her zaman arkadaşlar çok kendimi böyle bilinmezliğe atacak kararlar verdim ve bundan hiç pişman olmadım. Hani beni ben yapan şey oldu. Ve bu ülke yurt dışına taşınma konusunda da abi nasıl olsa bu insanın düzeninden, sisteminden hiçbir yerde kurtulamayacağım. İnsanlar yine paranın köpeği, yine kendini tanımayan, farkında olmayan, NPC'den öte koyun gibi bir şekilde hayatlarını sürdürecekler ve bu bana her yerde koyacak. Nereye gidebiliriz? Buraya abi. Faaliyet haklarına sahip. Burası Türkiye'ye ortalama 5000 kilometre, kuzey kutup noktasına ise yaklaşık 1000 kilometre mesafede bir adalar topluluğu. Grönland ve Rusya arasında yer alıyor. Fiyortlar, buzlu denizler ve Kararı verdik. Tamam mı? Şakasız diyorum. Kararı verdik. Dedik ki bir sene burada yaşayacağız. Bu bir macera olacak bir çeşit. Sistemden uzaklaşacağız. Aslında burada daha farklı bir bakış açımız var. Şimdi insanın en insan gibi yaşadığı dönemin ben tribal dönem olduğunu düşünüyorum. Kabile dönemi olduğunu düşünüyorum. Yani hayatın tüm kanunlarını yaşattığı dönem. Nedir onlar? Mesela çevresel tehlikeler, işte bir evrim mücadelesi, bir hayatta kalma mücadelesi. Ee, Nasıl diyebilirim? Bir kabileleşme, bir komünite olmak. Yani insanın en öz deneyiminin bu olduğuna inanıyorum ben. Bunu replika edebilecek bir yer olarak düşündüm ben burayı. Yani doğal koşullar zorlu, kutup ayıları var. Hani kutup ayıları ciddi bir tehlikeymiş mesela. Herkesin tüfek taşıması falan gerekiyor. Biz bunu abi tabii güvenliğimizi de böyle hayvan gibi tehlikeye atarak değil. Yani böyle dağın ortasında bir ev değil. Ufak bir kenti var oranın. Oraya yerleşelim bir sene. Abi işte kafa dinleyelim ya. Hani insanlıktan, sistemden, her boktan uzak kafa dinleyelim yani. Cebimize de belli bir paramızı koyalım. Bir mental harbi reset atalım yani diye buraya baktık. Kararı da kıldık. Abi burası da ebesin amındaki bir ada bile politikadan dolayı böyle insan kabul etmeyecek hale gelmiş. Buraya bile gidemiyorsun abi. ve zorlu iklim koşullarına sahip. Yaklaşık %60'ı Böyle buzullarla oturduk, mail hazırladık, başkana mail yazılacak, işte oranın başkanına mail yazılacak, onu göndereceğiz, kiralık ev arıyoruz falan filan. Abi burası çok başka bir nokta. Bu şey başka bir yer yani öyle söyleyeyim. Burası aslında bir ülkeye bağımlı olmaması gereken ve her milletten insanın geldiği, çoğu insanın da İngilizce konuştuğu bir araştırma yeri gibi bir şey. kaplı. Buzulların erimesi ve iklim Abi tropik ada vardı. Picard adaları diye. 50 kişi yaşıyormuş amına koyayım. Bizi politika durdurdu abi. Norveç, burası Norveç'e bağlı olan aslında uluslararası topraklar. Bu anlaşmaya işte Türkiye'de dahil oldu. Ama Norveç abi burada Norveç'in nüfusunun çok azaldığını fark ettiği için Norveçli olmayan vatandaşları buradan discourage etmek için yani buraya gelmelerini teşvik etmemek için politik kararlar almış. Ev sağlamıyor, sosyal hizmet vermiyor, sıfır sosyal hizmet. Paran varsa hayatta kalabilirsen gel hayatta kal çekiyor sadece bu kadar yani. İnsanların buradaki oy hakkını da elinden alıyor. Yani gitsin istiyor yani yabancılar. Zaten bunu öğrenince evlere bakıyorsun. Aylık kira 200 bin amına koyayım yani. Bir evin aylık kirası 200 bin olabilir mi? 5000 kilometre bir adada. Bunları bir öğrendikten sonra mecburen vazgeçtik. Ama bunlar olmasaydı bir senelik bir parayı kenara ayırıp burada gerçekten böyle bir hayata karşı bir mental reset atıyorduk yani abi. değişikliği gibi risklerle karşı karşıya. İdari merkezi Longyearbyen. Burası dünyanın en kuzeyindeki başkent olma özelliğine sahip ve dünyanın geleceği açısından kritik bir rolü var. Buna birazdan geleceğiz ama önce adayı biraz daha yakından tanıyalım. Adanın Batılılar tarafından keşfi 16. Fiber internet var burada biliyor musunuz abi? yüzyıla dayanıyor. Hollandalı kaşif Willem Barents'in asıl Kato çok izole olmaz mıydı? Zaten bu kararda en çok Katya'yı düşündük. Oradaki birkaç YouTuber'ı bulduk. Orada yaşayan insanlar var yani. 2000-3000 kişilik bir köy gibi düşünün orayı. Aileler ve çocuklar var abi. Hani o adada aileler ve çocuklar var. Hani çocuklar nasıl geçiniyor? Yani böyle bir şey yapsaydık çocuğumuz bizim nasıl olurdu falan. Çocukların hiç sikinde değil gözüküyor. Yani bütün sosyal hizmetler var falan. Yapabileceği bir ortam yani. Sadece tek sıkıntı -30 derece oluyor abi. Ara ara. -30 olduğu zaman tabii daha kalın giyinmek gerekiyor.
Hedefi uzak doğuya gitmek için kuzeyden alternatif bir kestirme yol bulmaktı. Amsterdam'dan yola çıktı. Kuzey kutbuna yakın bir rota izledi. Svalbard'ı keşfettiğinde adayı Spitsbergen olarak adlandırdı. Felemenkçe'de engebeli dağ anlamına gelen bu isim Barents'in karşılaştığı manzarayı ifade ediyor. Takım adalarının hemen yanındaki bu denize de 19. yüzyıl itibariyle resmi olarak Barents Denizi denmeye başlandı. 1800'lü yıllarda ada Kuzey Kutup noktasına ulaşmak isteyenler için de önemli bir durak haline geldi. Çünkü burası Kuzey Kutbu'na en yakın yerleşim yeriydi. Örneğin 1926'da Norveçli kaşif Ranulf Amundsen ve İtalyan Umberto Nobile ile Zeppelin'le Kuzey Kutbu'nu geçmek için buradan havalandılar. Bu uçuş Kuzey Kutbu'na ulaşıldığının kesin olarak belgelendiği ve havadan buraya yapılan ilk keşif olarak kabul ediliyor. In a remarkably short time, they reached the North Pole, where they dropped flags. It was a historic moment. In spite of Burada unexpected... bir de 6 ay gündüz 6 ay gece muhabbeti var abi. 6 ay gündüz gece değil, 2 ay mı 3 ay mı ne, öyle aralıklarla o var. Ya buraya zaten oğlum gidip ömür boyu yerleşmelik bir şey düşünemezsin yani. Burada şey bile olmuyormuş. Biz bayağı araştırdık burayı oğlum. Hani şaka yapmıyorum. Biz burada bir karar kıldık amık yani. Hani tamam dedik yani, bir sene falan mental reset atacağız. Burada herhangi bir bitki yetişmiyor. Sıfır ağaç, öyle bir yer. Buranın bütün gıdası, besini sana ayda bir kargoyla bırakılıyor falan. Hani bir shipping geliyor, o bırakıyor. Hani şey değil yani, burası uzun vadeli bir hayat kurmayı düşüneceğin falan bir yer değil yani. Burası bir macera arıyorsan, bir kopmak istiyorsan, bir sistem değil de hayatı bir görmek istiyorsan, yani yaşamın insandan arındırılmış halini görmek istiyorsan diye olan bir yer yani. Turistik olarak gideceksen veya belli bir süre kalacaksan onun için olan bir yer burası. bad weather and navigational difficulties, they were on the verge of achieving the greatest feat of aerial exploration in mankind's history. Burada bu arada ölmek de doğmak da yasak. Öyle bir yermiş abi burası. Öldüğünde çünkü bedenin çürümüyor abi soğuktan dolayı. O yüzden bedenini şipliyorlar baba. Burada gömülmüyorsun yani. Burada mezarlık diye bir şey yok. Burada herhangi bir sofistike sağlık hastane merkezi olmadığı için de sadece işte basic müdahaleler veya basic ameliyatlarda olmadığı için burada doğum da yasak. Seni direkt yolluyorlar. Exile yiyorsun yani. Sürülüyorsun buradan. Svalbard çevresindeki bereketli denizlerin sağladığı balıkçılık imkanları bölgeyi önemli bir merkez haline getirdi. Büyük kazanç getiren balina Bunu ve yapabileceğin deniz daha aygırı iyi şartları olan ülkeler var. Abi şey var mı? Mesela buranın vaat ettiği şey neydi biliyor musunuz? Ne olursan ol gel, yine gel gibi bir yer. Dil de internasyonel ve burada doğum ve ya vatan değil burası. Anladınız mı? Şimdi birinin vatanına gitme fikri bende gurbeti çağrıştırıyor, dışlanmayı çağrıştırıyor. Hani göreceğim ayrıştırmayı çağrıştırıyor. Ama vatan olmayan bir toprağa gidersen ve herkes internasyonel olursa orada bir komünite kurabilirsin. Bir komünitenin parçası olabilirsin ve vatandan bağımsız, milletlerden bağımsız, sadece insan insana beraber olmanın deneyimini yaşayabilirsin aslında. Burası öyle bir yer mesela, anladınız mı? Bunun ben başka bir kopyasını, minvalini görmedim. O da zaten anasının amında diye, affedersiniz. Öyle bir yer yani. Amerika mı? Oğlum saçmalamayın lan. Yani Amerika... Allah'ım herkesin gönlüne göre ver. Barak. Amin. Eyvallah, teşekkür ederim. Amerika bir vatan yani, onu vatan olarak gören sana mülteci olarak davranacak. Yani birilerinin vatan olarak gördüğü toprağa sen dışarıdan birisi olarak katılıp oranın kaynaklarını kullanmaya başladığın an dışlanıyorsun abi. Bunu yapacak insanlar dünyanın her yerinde var yani. Anladın mı? Hani daha böyle şey olması lazım. Hani dünya insanıyız tarzı bir yer olması lazım ki gittiğin yerde ya ben zaten bir cehennemden çıkacağım atıyorum. Bir de üstüne yine hani benzeri böyle farklı bir etikete koyulmuş versiyonunu ben yaşamak istemem yani. Hani şeye baktık mesela, yurt dışına falan böyle baktık yani, bir sene falan kaçabileceğimiz bir yer işte Avrupa ülkelerine falan. Oğlum inanılmaz pahalı lan, saçma sapan pahalı yani. avcılığı 1986'da dünya çapında yasaklanınca Malta internasyonel mi abi? sona erdi.
Bölgenin yerli türlerinden olan kutup ayıları ise kürklerine olan ilgi yüzünden uzun yıllar boyunca avlandı. Ta ki 1973'te Norveç hükümeti tarafından yasaklanıncaya dek. Avlanma yasağından sonra Svalbard'ın kutup ayısı nüfusu hızla arttı. 3000 civarındaki kutup ayısı nüfusu insan nüfusuyla neredeyse aynı ve takım adaların her yerinde karşınıza çıkma ihtimali var. Bu yüzden bölge rehberlerinin tüfek kullanması zorunlu. Ayılardan kaçanların sığınabilmesi için araba kapılarının kilitlenmesi yasak. Abi long dark gameplay burası yani. Anladınız mı? Şey değil ama. Böyle bayağı vloglarına falan baktım yani. Hani orada yaşayan insanların etrafı tanıtmışlar, çekmişler falan. Oğlum fena değil lan. Yani şaşırtıcı derecede bu kadar uzak ve bu kadar izole bir yerde olmasına rağmen çok güzel bir düzen kurmuşlar yani, öyle diyeyim. Burada yaşam Tabii bazen -30 oluyor abi, böyle oluyor. koşulları zorlayıcı. Termometre -30 derecelere kadar gösterebiliyor. Kışın güneşin hiç doğmadığı 2 aya kutup geceleri deniyor. Yazın güneşin hiç batmadığı aylarda ise beyaz geceler yaşanıyor. Peki tüm Ya buraya zaten dediğim gibi gidemezsin. Böyle paran olacak, kenara paranı koyacaksın. Abi ben macera istiyorum. Bir farklılık, bir değişiklik. İnsandan bağımsız hayatı deneyimlemek istiyorum diyorsan ve kutup seviyorsan go for it yani. bu zorlu koşullar düşünüldüğünde 3000 kişilik nüfusu burada tutan ne? Svalbard takımadaları tarih boyunca zengin kömür yataklarıyla tanındı. Özellikle 1900'lü yıllarda Evet, sıkıntı o. Buraya yerleşebilmek için aslında iş bulmak zorunda değilsin. Buranın yaklaşımı, paran varsa gel, kendine bakabiliyorsan kal. Ama kendine bakamıyorsan ve paran yoksa siktir git. Tam olarak bu. Buradaki bütün evlerin sahipleri işverenler. Ve buraya işte burada kömür madenciliği yapılıyor. Bilim araştırmaları yapılıyor. Bu şey var ya, biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Hani kıyamet senaryosu olursa bir gün işte dünyadaki tüm tohumların tutulduğu bir kasa. Bu kasa orada abi. O yüzden işte burada bilim faaliyetleri falan da çok fazla. Yani buraya aslında bilim insanlarının odak noktası burası. Kömür madenciliği falan var. Hani bu işverenler veya üniversitelerin sahibi olduğu evleri tutabiliyorsun sadece. Veya inanılmaz yüksek paralar vermen gerekiyor. Oğlum yani burada iş bulmadan buraya gitmek, aylık kira 220 bin lira lan. Hani saçma sapan bir para yani, anladınız mı? bölgenin ekonomik gelişiminde önemli rol oynadı. 1920'de imzalanan Svalbard Anlaşması'yla Norveç egemenliği tanındı. Yani burası teknik olarak Norveç'e bağlı ama anlaşmayı imzalayan ülkelerin bölgede yerleşim kurma ve ekonomik faaliyet gösterme hakkı var. Kuzey Kutbu'na en yakın yerleşim yerlerinden biri olduğu için stratejik Allah'ım, bir öneme sahip. Herkesin gönlüne İşte göre buralar ver. anlaşmayı Amin. ilk imzalayanlardan biri olan Sovyetler Birliği'nin madencilik yaptığı alanlar. İsveç'ten satın aldığı topraklarla kömür madenciliği faaliyetlerini genişletti. Ancak Sovyet rejiminin dağılmasından sonra kurulan Rusya bu alanların bazılarını terk etti. Bir zamanların kömür madeni yerleşkeleri artık hayalet kasabalar olarak anılıyor. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı Barentsburg, Rusya'nın halen tek aktif yerleşkesi ve kömür madeni. İkiye bölünmüşler bir de, işte Norveçliler ve Ruslar olarak ayrı townlarda yaşıyorlar abi. Ruslarınki bayağı terk edilmiş. Allah'ım, herkesin gönlüne göre Norveç ver. ise günümüzde Amin. sadece Svalbard'ın başkenti yakınlarındaki bu topraklarda ufak çapta kömür madenciliği yapıyor. Norveç'in diğer tüm kömür madencilik faaliyetleri ülkenin iklim hedefleri Buna benzer bir yer daha var, hatta sana para veriyorlar. O da okyanusun ortasında abi, Picard Adaları diye. Gel diyor, ev kurayım diyor sana, şu kadar para da vereyim diyor. 50 kişi yaşıyor amık. Yani hani bu kadar izole bir yere gideceksem en azından 1000 üzeri bir nüfus iyi olabilir. İrlanda'nın da böyle operasyonları var. Böyle adada yaşıyorsun. İşte kültürel olarak göç vermeye başlamış. Ölen adaları canlandırmaya çalışmak için paralar veriyorlar ama onlarda da şöyle bir şey var. Ya zaten sen kalkıp gidip ebesinin nikahındaki bir adaya yerleşeceksin. Orada da istiyorlar ki verdikleri parayla bir evi renove et. Ya ben şimdi gelip o imkanla, ya ben isterim ki bana para veriliyorsa ben gideyim oturayım yani, renove etmekle, orada kontak bulmakla, işte renovasyoncu, inşaatçı insanları ayarlayıp orada en verimli materyalleri bulup paramla kazıklanmadan orada evi dikmeye çalışmakla ölme eşeğim ölme yani, hani onunla mı uğraşacaksın abi, parasını verirsin oturursun, daha mantıklı yani. Bunu İtalya Sardunya adaları da yapıyormuş.
Ama işte yoktu yani, şey yoktu. Vatansız toprak yoktu yani. Bunların hepsinde bir gurbet yaşatırlar adama. Doğrultusunda sonlandırıldı. Kimi alanlar tamamen doğaya geri kazandırılmaya başlandı. Bazı alanlarda ise bilimsel araştırma merkezleri kuruldu. Bu adalar topluluğu başta Norveç ve Rusya olmak üzere Svalbard Anlaşması'nı imzalayan ülkeler için önemli bir bilimsel araştırma bölgesi. İklim değişikliği, kutup ekosistemleri ve petrol, doğalgaz kaynakları gibi farklı başlıklarda çalışmalar yürütmek için araştırma üsleri kuruldu. Örneğin burası Polonya Kutup İstasyonu. 10 bilim insanı Homsun Fiyordu'nda bulunan bu merkezde yaşıyor. En dikkat çeken bilimsel projelerden biri Norveç hükümeti tarafından 2008'de faaliyete geçirilen Svalbard Küresel Tohum Deposu, bir diğer adıyla Kıyamet Ambarı. Nükleer patlamalara dayanıklı olarak tasarlanan depo, Longyearbyen yakınlarında buzullarla çevrili bir dağın altında 130 metre derinliğe inşa edildi. Ya bakın o volt işte, o da burada falan. Amaç olası bir küresel felaket veya iklim krizinin yol açabileceği ekstrem durumlara karşı önlem almak. Burada 1 milyondan fazla bitki tohumu muhafaza ediliyor. Böylece gerekirse yeniden yetiştirilmeleri mümkün. We need diversity. All Ya böyle bir yer işte arkadaşlar, işte böyle bir senelik bir plan yapıp bayağı hızlı bir aksiyonla buraya tüysek mi acaba'yı düşündük. Bir sene burada bir otururuz. Bir kafaya reset atarız falan. Şey kötü Allah'ım yani. herkesin Böyle bir gönlüne yer göre abi. ver. Amin. Lokus'cum daha iyiyim, sağ olasın, hoş geldin. Böyle bir yer yani abi. Kendine has bir yaşantısı var, kendine has bir yeri var falan. Aslında buzul seviyorsan, yani soğuğu, karı seviyorsan çok güzel bir yer. Şey olarak yani manzara bakımından. Tabii soğuğu falan, teferruatı, bir yaşam mücadelesi var ama o zaten okey olduğumuz bir şeydi. İşte politik sebeplerden gidilmiyor. Ev bulamıyorsun burada. Çünkü bütün işverenler bütün evleri almışlar. O evleri de sadece iş verdikleri insanlara kiralıyorlar. Masraf da inanılmaz fazla. Böyle işte yani. Gidemiyoruz abi, hayır. Öyle Emre abi ya. İş ne var? Burada ya kömür madenciliği, tur rehberliği, satış elemanı, maaşlar da çok güzel bu arada. Onu da araştırdım. Yani baya şey ya, tur rehberi 150 bin kazanıyor. TL'den bahsediyorum. Satış elemanları işte burada bu arada 5 yıldızlı otel falan var oğlum. Baya meşhur oteller falan var. Yani izole ama yani Türkiye'de edinemeyeceğin, yani Türkiye'de bir izole bir yerde yaşamak istesen alamadığın hizmetleri alıyorsun yani. Adamlar yapmışlar. Oralarda çalışacak elemanlar arıyorlar yani. Bayağı 180 bin, 150 bin gibi maaşlar veriyorlar da tabii kontak bulacaksın, o işi edineceksin falan, bilmiyorum yani. Kira 200 bin mi? Kira çalışmayana 200 bin. Yani sen burada bir çalışan değilsin, tamamen kafana esti. Abi ben macera arıyorum, işte bir süre buzullarda yaşayacağım diyorsun. 200 bin veriyorsun. Ama bir çalışansın, sana evini işte işverenin veriyor. Bilmiyorum çalışana ne kadara kiraya veriliyor, bilmiyorum. O yani çalışma kısmına hiç bakmadığımız için. Çünkü ben buraya gidersem bir sene burada yayıncılık yaparım diye düşündüm. Fiber falan var oğlum burada. Hani saçma sapan bir hizmeti var yani buranın. İşte bir tane vlogcu kız var burada. Neydi ya? Cecilia Svalbard. Abi bu kadın burada yaşıyor 8 senedir. Burayla alakalı bütün şeyleri yapmış. Araştırmaları işte insanlara anlatmış. Kendi kabinini inşa etmiş. Aylık alışveriş ne kadar tutuyor. İşte nasıl yaşıyorsun, ne eğlence, çocuklu aile burada nasıl oluyor. Çünkü varmış orada çocuklu aile. İşte onlarla röportaj yapıyor falan. Hani bayağı burayı anlatan bir kadın yani. Öyle. 20 kişi gidelim diyor. Allah'ım herkesin gönlüne göre ver. Ya Amin. burada paran varsa mesela kendi evini kurabiliyorsun. Çünkü orada da inşaat firmaları falan var. Ya buranın mesela bir alışveriş merkezi, bir oteli falan var abi. Bence çok iyi yani, hani buraya göre çok iyi. Bir de şey havası var abi işte. İnternasyonel yer. Böyle o romantik güzel bir fikir. Böyle kimse senin milliyetini siklemiyor. Semih eyvallah. Cem abi iyiyim. İnternasyonel bir yer. Kimse yani burası bir vatan toprağı gibi de olmadığı için
Kimse senin milliyetini siklemiyor ve genel anlamda aynı kafadaki insanlar oluyor. Yani bu zorlu koşulları kabul etmiş ve daha izole bir yaşamı isteyen insanlarla aynı zihniyetteki insanlarla bir arada olduğunu anlatıyorlar. O yüzden hani çekici geliyor bana o yanı yani, öyle diyeyim. Var mı ya bir tane şeye gittiği, alışveriş yaptığı? Marketi bir görün amık ya. Market diyeyim, direkt çıkar mı? Svalbard this time of year is usually quite stormy. We often Tabii şey abi, gece gündüz muhabbeti var işte arkadaşlar. Mesela şu an öğlen bir. wake up to winds roaring outside, swirling snow around the streets. But it isn't something that keeps us inside. We still go out enjoying the crazy weather. I think that when you live in a place like Svalbard, where the seasons are quite extreme, you don't let a little thing like a Arkadaşlar bu herkese gelmez yani tabii ki. snowstorm stop you from going about your daily life. Beş polis varmış abi. Suçun neredeyse sıfır olduğunu söylüyorlar. Bir de soğuktan olur da birisi donar monar falan filan gibi bir iş yani yaşanırsa diye bütün evlerin ve arabaların kapıları açık bırakılıyormuş. Hani adam shelter bulabilsin diye. Ve hiç suç olmadığını söylüyorlar abi. Yani çocuğunu diyor bırakıyorsun diyor. Çocuklu bir ailenin şeyini izledim. Vlogunu izledim işte burada. Bayağı şey diyor yani, çocuk bakmak burada çok kolay diyor. Salıyorsun diyor kapının önüne. Karla oynuyor diyor, yani takılıyor diyor. Zaten herkes herkesi tanıyor diyor. Suç yok diyor falan. Öyle takılıyor diyor yani. This day there was a Christmas market in Nybyn, so Christopher, Grim, and I drove into town to check it out. Grim had to wait for us outside though because he wasn't allowed inside. İşte tropikal versiyonunu bulamadık hacı ya. Keşke yani. Bu mantığın tropikal versiyonu, internasyonel bölge, belli bir vatana ait değil. Çoğunluk İngilizce konuşuyor. Vatan millet önemli değil. Sadece hani insanlar bir araya gelmiş gibi bir komünite. İzole, imkanlar var. Hani gerekli her imkan var yani. 5 yıldızlı otel var. İşte izlersiniz şimdi, şey var. Çok büyük bir süpermarketleri var falan. Okey abi, bunun tropik versiyonuna gidelim ama tropik versiyonu yok hacı yani. Oğlum Karadağ öyle bir yer değil ya. Soçkar yani şey ki hiçbir noktada bir böyle ormana, herkesten uzakta, hiçbir sistemin içine dahil olmadığın bir karar vermiyorsan bu dünyanın düzeninden hiçbir yerde kaçamazsın. Ama bunun etkilerinin daha az olduğu bir yerde yaşayabilirsin yani. Burada bu arada hiç Türk yokmuş arkadaşlar. Buraya gidip ilk Türk olma işi. Oradaki her yerdeyiz amık. There is like a Christmas fair here today, so we're gonna check it out. I think they're selling like handmade goods and everything. It's really cold though, so I'm gonna go inside now. Yaşayan mı We varmış have Türk a burada? lot of different happenings in town leading up to Christmas. There are Christmas concerts, dinners, markets, and so much more. So it's a really nice time to spend in Longyearbyen. At this market, people were selling tons of Kebapçı handmade varmış oğlum burada, evet. items from Kebapçı var ya. Ben mesela İrem'e dedim ya, dedim tamam hani gidelim biz kendi yemeğimizi falan yaparız. Eyvallah, hani bir sene o şekil takılırız da kebap olmadan nasıl olacak falan. Varmış amık. Svalbard, like soaps Kebap Van diye bir şey varmış abi. and candles, Christmas decorations, and bread. So we bought this delicious flatbread flavored with sesame seeds and sea salt. We have made our first purchase, Christopher. Flatbread. It's so tasty. Hey korven. Hayal kurduk işte arkadaşlar. Yusuf abi HG atın kanka, hoş geldin. Hayal kurduk arkadaşlar, yani böyle bir özgürleştiğimiz bir hayal kurduk yani. Hayal kurması bedava değil mi oğlum?
Did I just hear you bark? Did I Yani insanların zorlu bulduğu şeyler benim hoşuma gidiyor yani. Bu da benim yapım yani. just hear you bark? You're out here for 5 minutes alone. You ganska bra ändå, va? Går det bra, va, city boy? Halı saha yoksa bilemiyorum. Evet, burada top oynamak zor olabilir canlar. So yani. after spending some time at this Christmas market, we decided that we wanted to go and have lunch on the village. So let's head down to the main street. Halı saha... Buraya ilk Türk olarak gidip halı saha açma işi. Eyvallah. And I'm going to show you how Ya Türkiye'de bu tarz şeyler pek siklenmez yani. cute our main street is. It's adorable. Tabii canım, burada şeymiş, bayağı ajanlık faaliyetleri dönüyormuş. Ruslarla Norveçliler birbirine sürekli ajanlık atıyormuş abi. Burası 5 yıldızlı oteli bu arada. Açık hava jacuzzi'si falan var abi. Yani bura bayağı şey lan. Yani birisi bana dese ki oğlum dünyanın en kutbunda bir yerlerde bir ada var. İşte hiç ağaç yok. Sadece işte soğuk ve işte Northern Lights yaşıyorsun falan, öyle bir coğrafya. Yemek yetişmiyor. Böyle bir yer kurdular ama deseler inanmam yani. Yok, It's vatandaşlık gerekmiyor işte. Yani şey gibi, Free Haven kanka, gelin anlaşmaya dahil olan herkes gelsin. Burada doğumda olmadığı için burayı vatanı olarak da gören yok falan. Böyle bir şey gibi. Hümanist bir rüya gibi amına koyayım, anladınız mı? Ama işte hayatın gerçekleri öyle değil. Burası yine Norveç'e bağlı. Norveç de buranın popülasyonunu kontrol etmek istiyor. O yüzden dışarıdan gelen insanların teşviğini kırmak için ev sağlamıyor. Burada sadece işte insanlara evini işverenler sağlıyor. Veya çok zengin olman lazım. Paran varsa para konuşuyor burada. Fiberi de var falan filan. Paran varsa her şey var yani. Ama bir sosyal hizmet onlar falan yok. Buraya Norveçli dışında adamı almak istemiyorlar yani. pretty, but it's windy today. Look at these. They've decorated it. It's so beautiful this year. Okay, now we're gonna go Çok have da gitmek istiyorduk ama. Ben istemiştim ya. lunch. Ben vallahi istemiştim. Şurayı bir sene yaşamayı istemiştim. Olmuyor mu? Beceremiyoruz mu? Dönebileceğim şekilde kapıyı arkada bırakıp burayı bir yaşamak istemiştim ben yani. At Kurua. Oh my gosh, it's cold today. It's like -14 or something. Oh wow, it looks beautiful. We'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand my Erzurum'a giderim, ucuza kapatırım. trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of Buranın en güzel yanı ne olurdu biliyor musun, yaşayabilsem, düşünce olarak söylüyorum. Abi hiçbir şeyin sana dokunamayacağını bilme hissi. Yani darbe olsa, savaş çıksa, salgın olsa, yani burada sana hiçbir şey dokunamaz abi. Anladın mı? Burada sadece hayat ve sen baş başasın. Evet, koşulları zorlu, evet challenge'ları var falan. Ama gerçekte bu yani. Sana hiçbir şey dokunamaz abi burada. kindness yet for old lang syne. For old lang syne. Şey de var acı. Milyonluk tohum şeyi de burada. Doomvolt denilen şey de burada. Kıyamet koparsa tohumlar da hazır. We'll talk Pure survival da değil Halido. Şey de değil lan, yanlış anlamayın. Yani burada arkadaşlar şeyin dışına çıkmaya karar verdiğin zaman survival'a bağlıyor. Bu yerleşkenin dışına çıkmaya karar verdiğin zaman survival'a bağlıyor. Ama ona da ben farklı bakıyorum. Yani insanın bence şu anda geldiği şımarıklığın, bu işte böyle abuk subuk eften püften sebeplerle hırstan mırstan bizim böyle hayatta kalma mücadelemizi aşıp yerine bir şey koyamayışımızdan olduğunu düşünüyorum abi.
kıymet bildiremiyor yani şu anki düzenimiz bize. Her şey bolluk bereket içerisinde. Bir sıcaklığın bile kıymetini bilemiyorsun. Veya işte bir hayatta kalma mücadelen yok. Saksı gibi yaşayıp gidiyorsun. Hani daha dolu bir hayat bence kutup ayısı tarafına öldürülsen bile, anladınız mı? Yani bakış açısı olarak. Tabii ki kutup ayısı tarafına öldürülmeyelim amık da. We decided to have lunch at a place called Croa, which is a very popular Arkadaşlar el birliğiyle 50 kişilik bir ekip gidelim buraya yerleşelim. Bak buraya vize serbest. Yani buraya yerleşmek serbest. Buraya hiçbir şeye karışmıyorlar. Tamam mı? Hiçbir şeye karışılmıyor burada. Yaşayabiliyorsan gel yaşa çekiyorlar. Paran da varsa gelip şeyde kalırsın diyorlar. Bu kurduğumuz tatlı güzel işte Arktik kasabamızda kalırsın çekiyorlar. Hadi biz parayı kenara atalım. 50 kişilik bir ekip, 10 kişisi construction, 10 kişisi yeme içmeyi halletmeye çalışıyor bir şekil. İşte ekip kurup abi şurada bir Türk kasabası kuralım. Rus kasabası var burada. Terk edilmiş bayağı ama. Belki Rusları oradan atıp bir tane 5 kişinin mi ne yaşadığı bir şey varmış. 3 tane Rus kasabası var. Biri tamamen abandoned galiba. Birinde 5 kişi, birinde 400 kişi yaşıyor. Bildiğin Sovyet binaları amık. Çökelim amık birine. Bakarız başımızın çaresine ya. spot in Longyearbyen. 3 güne Tunç Çağı, 4 güne Fransız devrimi yaparız oğlum ya. This place was built in 1998 and has the most amazing decor. The restaurant is furnished with the idea of showing off a bit of the Svalbard history, so they've used old driftwood and other materials in the interior that show signs of having been out in the harsh nature on Svalbard. It's also decorated with pictures from hunting time and especially Abi Lenin mi var arkada? Galiba Lenin var abi arkada. pictures of the people who worked here in the north at that time. So we sat down and enjoyed what's called a kokkefrukost, which is chef's breakfast, which is like a daily dish. So that was really tasty. Bura işte bu kadar. Böyle bir yer. Sardı mı abi? Vlog sardı mı arkadaşlar? Çok böyle huzur dolu satmıyor mu burayı? Ama işte her koşulda burada uzun vadeli yaşam diye bir şey yok abi. Yani burada böyle yaşarsın da sefalet olur ya hani. Ya da bilmiyorum, belki bunun manyasındır, yapabilirsin. Ama burada işte hiçbir şey yetişmiyor ve her şey dışarıdan geliyor ya. Burası büyüyebilen bir yer değil o yüzden yani. Fiber var abi, işte şaşırtıcı olan o. Fiber var, 5 yıldızlı otel var. Benim burada oturduğum yerdeki Migros'tan daha büyük bir alışveriş merkezi var. Hani tuhaf yani ama barı var, barları var bir sürü. Tuhaf ya oğlum, ilginç, bunu buraya nasıl yaptınız dersin yani. Biraz pahalı arkadaşlar tabii ki, internet falan biraz pahalı yani. Ama internetleri fiber. Dünya ebesin amındaki bir adada, affedersiniz biraz ağır oldu. Ha burası da tabii, evet mega güzel noktaya değindi. Şimdi küresel ısınmayla falan filan hakikaten buranın da coğrafyası Arktik'ten yavaş yavaş böyle sıcak gören bir yere dönüyormuş. Yazları buranın en yüksek gördüğü sıcaklık eskiden 5 dereceyken artık 10 dereceye yükselmiş. Yani yazları bayağı buradaki buzlar eriyor. 10 derece tişörtlü takılabildiğin havaya geliyormuş falan. Bundan 5-10 sene sonra bu işte küresel ısınmayla, bu iklim değişikliğiyle falan burada belki başka bir coğrafya bile olabilir burası yani. Okay, Oğlum bu soğukta yaşamaya alışsan 10 derecede üstsüz bile gezersin muhtemelen. it's so crazy. We just got out of the car and there are Okul da var, evet. Okul, anaokulu, ilkokul, lise, üniversite. Allah'ım Hepsi var. herkesin gönlüne göre ver. Amin. Berk eyvallah, kesene bereket. Hepsi var abi. Olmaya yani temel olarak yaşamanı burada yani engelleyecek olmayan bir imkan yok. Çok ilginç yani. our northern lights like
Oh, there's so much happening. I'm gonna start filming for you guys. And the moon is right out there, and it's all Abi RT üniversitesi yok. yellow. There's no wind, and the stars are all the way down to the horizon. It's just insane. It's like 3 p.m. We got a Şu lot an of new öğlen 3 snow arkadaşlar. Buranın o ya işte burayla alakalı abi. Hani tüm her şeyi göze aldın diyelim. Okeysin, maceranı yapacaksın. Sistemden olabildiğince uzak. En az etkileri bulunan bir yere gideceksin. Abi öğlen 3'te gece bilmiyorum ya. here. Christopher already went. Wow. Yo, dil sorunu yok ki. İngilizce ortak burada konuşulan yer İngilizce. Diyorum ya, böyle hümanist bir hayal gibi burası. Dünyadaki tüm insanlar vatanından bağımsız olarak bir araya geliyor ve sadece hani böyle uzak ve zorlu bir coğrafyaya geldikleri ve bunu kabullendikleri için de aslında ortak bir paydada buluşmuş oluyorlar. Hani like-minded insanlar, ortak bir zihinde olan insanlar olmuş. Hümanist bir hayal yani, anladınız mı? Ama öyle değil işte, her yerde politika var maalesef amk. Excited, Burası şeyin evi. Adamın evi burası. Yani bu çiftin evi. Christopher, for a sleepover with the ladies. Oh yes. We will be having Caesar salad. Kötü yanlarına da baktık abi. Gerçekten konut krizi var burada. Şey var. Yani markette her zaman her istediğine erişemiyorsun. Aylık veya haftalık bir shipping geliyor. Bütün marketi dolduruyor. Yani kötü yanları biraz daha bunlar. İklim belki. İklimi yani bu kadar soğuk şartları sevmiyorsan iklim. Kutup ayıları bir daha abi. Kutup ayıları. Silahsız gezmek yasakmış mesela şeyin dışına çıktığında. Kasabanın dışına çıktığında silah olması sende zorunluymuş. Şeyin dışına da inşaat yapabiliyormuşsun. Kasabanın dışındaki adanın geri kalan o izbe yerlerinin hepsine istiyorsan gücü... Ya burada kanun şu abi. Baba gücün yetiyorsa istediğini yap diyorlar sana, anladın mı? Paran varsa yaşarsın diyorlar. Yapabiliyorsan istediğini yapabilirsin diyorlar o kasabanın dışında. Evini de kur diyorlar. O istiyorsan orada yaşa diyorlar. Hani böyle bir siklemez bir hava var yani, anladınız mı? Evet, Kenshi abi. Buzul Kenshi. Baby little pizzas. We're gonna make coffee drinks. I'm excited. We've cleaned. Yeah, Green, you are all ready to go. Var belediye başkanı var. Hatta uymuş belediye başkanı. Şeylerin oy hakkını almış elinden Norveç'le beraber. Burada oturan, buranın %50'si arkadaşlar Norveççe bilmeyen, tamamen yurt dışından buraya gelmiş insanlar çeşitli sebeplerle. Suç oranı yok. Oç olmasının sebebi şey abi. Burada 8-10 sene dahi yaşamış olsa o yabancı insanlar oy hakkını falan almışlar ellerinden. Buranın demografisini biz beğenmiyoruz. Burası günün sonunda tamam internasyonel bir yer. Herkes gelsin falan ama Norveç'e bağlı bir yer. Burası Norveçlilerindir aga. Çekip burada kimin ne vergi verdiğine bakmazsın. Burada da vergi veriyorsun çünkü. Vergi verdiğine bakmazsızın, ne kadar senedir yaşadığına bakmazsızın, işi olup olmadığına bakmazsızın oy haklarını falan elinden almışlar. Yani biraz daha böyle siyasi yandan o çeylik var yani. Even though nobody has told you that we are going, but you've decided that since I'm wearing thermals, something exciting is about to happen. Leave the plants alone. Abi oçluk sebebi şu. Burası internasyonel bir yer olarak kabul edilmiş. Yani şey gibi değil burası. Ya zaten buraya gelen adam belli oğlum. Hani buraya böyle Orta Doğu mültecisinin gelmesi mümkün mü yani? Buraya hani başka şekilde, başka bir niyetle gelirsin yani. Hani öyle klasik bildiğin göçmene sahip olan bir demografi değil burada yani. Burası internasyonel anlaşmalarca hani anlaşmaya dahil olan ülkelerin insanlarını davet eden bir yer aslında ama onu bozmaya çalışıyorlar işte. O yüzden şey olmuş. Oç olarak görüyorlar. Ya ben bayağı oturdum. Buranın İrem'le beraber işte politikasını, yaşam koşullarını, cost of living'ini yani yaşam maliyetini, insanlarını falan bayağı araştırdım yani. Hani olabilirdi burası benim için işte o ev konut krizi olmasaydı. You have to stay Bir away sene ama. Bir sene sadece. from those. Don't poke the mirror. So we have made it all cozy for this evening. Abi eleme şartları nedir biliyor musun? Burada kendini supportlayabilirsen, kendini idame ettirebilirsen buraya gel. Kendine bakamadığın an seni dışarı süreriz. Şartı bu abi.
Paran yok mu? Ev mi bulamadın? Yallah abi. Burada sana bakacak bir sosyal hizmet yok birader. Buraya sadece kendini idame ettirebilecek adam gelsin diyorlar yani. She is gonna Hemen seni Norveç ana karaya sürüyorlar. Oradan da tabii şey olmadığı için, Norveç'te sikine sürmeyeceği için seni muhtemelen ana vatanına geri yollanıyorsun. Burada şey de yok. İyi yanı da yok. Yani Norveç'e bağlı olan bu topraklarda uzun sene kaldın diyelim. Bir Norveç vatandaşlığı elde edilme gibi bir şansın da yok. Burası tam macera merkezi yani abi. Böyle uzaklaşma yeri yani. stay in here. But so as you can see, we've moved one of the boxes, but she's gonna be in Eyvallah gelen arkadaşlar. which is so cozy. Yok canım, hastane falan var. O kadar değil hocam. Yani o kadar değil. Hastanesi var buranın yani. Hallå! Välkommen! So happy! Grim, the little gris. Şöyle şeyi gösteren bir yer yok mu ya? Bak kadın sadece burayı farmlamış. Bak burada YouTube işi yapsan abi. Ve yani tek rakibin bu kadın oluyor. Bak mesela bu kadın one and only YouTuber burada yaşayan. Sadece burayı satarak 1 milyon aboneye ulaştığı bir işi olmuş. Yani sana böyle bir rakipsiz bir iş de sunuyor burası aslında. Online content yaratırsan buradan. Çünkü tek rakibin bu kadın abi. Artık bununla da kavga edersin orada. Sen benim içeriğimi mi çaldın? Videomu mu çaldın? Falan filan diye. Abi shopping ya. Bir marketini görün istiyorum canlar. Var mı shopping? Vardı da. Heh şu abi. Welcome back to a Bunların evi burada bu arada. Bunlar gidip kendileri yapmışlar kasabanın dışında. Buraya inşaat ettirmişler. Böyle abi denize sıfır oturuyorlar vallahi yani Arktik. very snowy Svalbard. This is without a $1600 şey abi. Stekledikleri yiyecek alışverişi. $1600 aylık. Ama ben biraz baktım bu kadının vloglarına. Bunlar anladığım kadarıyla ya abi Türk yemeği başka bir şey kardeşim. Bunlar alıyorlar eti löp diye atıyorlar, o yüzden bitiyor. Kardeşim o eti bir kuşbaşı yap, bir nohutla karamık. Şöyle bir 3-4 günlük yemek oluştur. Yani eti alıp bir günde tüketme, anladın mı? Hani burada Türk onu daha iyi yapar abi. Türk yemekleriyle beraber daha iyi sustain edersin kendini yani. doubt the snowiest May I have ever experienced in my 8 years on this Arctic island. As you can imagine, Grim Biraz is evet. absolutely Allah'ım herkesin gönlüne göre ver. Amin. Spray eyvallah. Şey abi mesela alışveriş listelerine falan bakıyorum. Baya şey yani böyle 250 milimlik kolalar, sodalar falan alıyorlar. Baya şey dedim yani. Tutar tabii amık 1600 yani. Neyse marketi gör kuzen. dental surgeries, but that's okay. We have plenty more winters ahead of us. Svalbard Butikken. İçeri sniper'la veya altı patlarla giremezsiniz koçlar. Haberiniz olsun. Today we're doing a huge grocery shop. It's the first of May. Ama burada işte herkesin silahı varmış abi. Kutup ayısından kendini savunmak istediği için silahı varmış herkesin. For second, we're getting absolutely everything we need. As a snowstorm. Oğlum aldıkları şeyleri biraz göstersinler, anlarsınız. Yani bunların Avrupalı'nın kültüründe kazan yemeği olmadığı için arkadaşlar. Tencere yemeği kültürleri çok zayıf olduğu için bence o yüzden sıçıyorlar alışveriş konusunda. Yani bunun aldığı etle tavukla bir yemek yaparsın 3-4 gün yersin mesela. Bunlar tek öğünde yiyorlar onu abi. Can delay our delivery of fresh produce for a week or Mesela işte değindiği konulardan biri zorluk diyorsun ya işte. Mesela tavuk şu an bitti, önümüzdeki hafta gelecek gibi uyarılarla karşılaşıyorum diyor. Ama kadının da umunda değil. Zaten diyor yani böyle bir yere gelmeyi kabul ettiğin zaman buna okey oluyorsun diyor. Yani bu sana koyan bir şey olmuyor. O challenge'ı olmuş oluyor onun diyor. We have a very impressive supermarket considering the small size of our town. Bütün sebzeler böyle. Belki bu biraz depresif olabilir. Hani tüm gıdanın paketlenmiş olması sebzesine kadar. Ama bu videodan sonra şey oluyorsun, evet. Salih hoş geldin. Türkiye cenna oluyorsun yani.
Our budget for this month is how much? 14,000? 13,000? Something like that. Yes, but I will be gone for half of the month in Portugal, so we can go ham on this shopping and buy whatever we want. That's how I'm seeing it. Arkadaşlar orospu çocuğunun biri gelmiş bir şeyler yazmış. Banladım ben. Mod arkadaş yok mu? Ona göre sub moda yuvarlanırız. Getting everything plus everything. We literally interest of knowing what we Ya aldığı şeylere bak abi yani. Monster enerjiler falan alınmış. Hani ne bileyim burada biraz daha survival mantık almaz mısın abi alışverişini ya? Hani bir de bu lüks yani ama Monster enerjisiz yapamam. 174 dolar. were actually buying, since we can afford what we're currently spending on food. I just wanted to have a better idea of what we were spending our money on Parası var ağlıyor abi. in terms of groceries, since it is such a big part of our Burası mesela 185 monthly dolar. expenses. Okay, so it's 28th of April, and we haven't shopped food in like a week, and we have no Ya money evet burada bile düşünürsen şeyini karşılıyor işte. Lüks ihtiyacını. Bu markaları falan tadına bakıyor işte takılıyor yani. left in our budget whatsoever, so I'm gonna have to source a meal. But I mean, there's always something. Kiralar çok uçuk abi. Burada çalışma iş bulup gidersen kira derdin o kadar yok. Çünkü evi işverenler sağlıyormuş. Ama sen bağımsız olarak gelip burada bir ev kiralamak istersen baktık yani aylık 220 bin falan There's always TL. something in here. So we're gonna do some oats. I like these pre-oats bags thingies so much more than just putting oats, because this has a Marketi little. görme işi ya. All know a bit better what we're spending our money on. Adam biraz mutsuz duruyor bu arada. Yalan yok abi. Adam mutsuz duruyor yani. If we ever need to spend less on food. Bence market çok büyük böyle bir yere göre abi. Yani bir tane marketleri var yani şey alışveriş için. Böyle Migros tiyer. Her boku satıyor. Ha metro gibi bir şey. Buranın nüfusu 3000 kişi. Yani bu 3000 kişi bile bu arada politik sıkıntı çekiyor ya. İnanılmaz ama. Ürünler bilmiyorum nereden geliyor. Shipping'i nereden geliyor bilmiyorum. Det är bra. Sirkiye, Hintkiye. Ha bir de snowmobilin oluyor tabii ki arkadaşlar. Ulaşımı genelde öyle sağlıyorsun. Tabii şey yani araç yolları da var giden çoğu yere de bunlar belli ki kasabadan uzak 8 senedir burada yaşıyorlarmış bu insanlar. Kasabadan uzak kendi evlerini inşa ettirmişler hiçliğin ortasına. O yüzden muhtemelen snowmobille git gel atıyorlar. Bence helal olsun bu arada yani 8 sene çok fazla lan böyle bir yerde yaşamak için. Hani buraya abi bir sene taş çatlasa yani 2 sene o da çok sevdiysen yani. Ya en azından benim yapabileceğim o olurdu.
Valla geçinmek için ne yapıyorlar ona bakmadım. Kadın YouTuber kesinlikle. Bence fena da para kazanmıyordur bu kadın. Tamamen yabancılara 1 milyon aboneli, yani her videosu da 400 bin 500 bin izlenen rakipsiz bir içerik çünkü. Yani burada yaşayan tek YouTuber, Arktik yaşamını anlatıyor. İzlenmeyi görüyorsunuz. Bu kazanıyordur yani. Sponsor da alıyorsa ki alıyordu. Ben her böyle bir videosunu açıp baktığımda değişik bir sponsoru oluyordu yani çeşit çeşit. Ya bu kadın bile tek başına karşılar yani buradaki yaşamı. Evet, içerikte günlük vlog yani, evet. Pek bir şey yapmıyorlar. NordVPN mi yazdı? Ya o alıyor işte, sponsor falan da alıyor. Bu kanal iyi para kazanıyordur. Baya güzel para kazanıyordur. Helal Yusuf. Ha, buranın belediyesi de fonluyor olabilir tabii. Sonuçta yani kültürel promosyon. Buraya turist çok geliyormuş abi. Şeye giderken turist çok geliyormuş. Ya hani Kuzey Kutbu turizmini seven insanlar, kutupları görmek için turizm yapan insanlar buraya geliyormuş bir kere zorunlu olarak. Aktarması mı ne varmış çünkü. Ya bir de genel anlamda bu tarz kutup iklimini seven insanların geldiği bir şey varmış. Turizmi varmış buranın. O yüzden burada mesela iş imkanları arasında tour guide, tur rehberliği, işte oteldeki information olmak falan, o tarz meslekler de varmış yani burada. Ya üniversite var tabii de. It's such a mess in here. Oh no, oh lord. Bakın ne aldılar abi? 1600 euro verdiler arkadaşlar. How 1600 dolar verdiler. Ne kadar ediyor 1600 dolar şu anda? This is the biggest food shop we've ever done in one 61K. Hayır ya, 40K zaten 1000 dolar amık. 60.000. go. Şimdi bu kadar değildir değil mi abi? Yoksa kazıklandınız Yeah, bence. But I feel like we got really good stuff. There wasn't even that much fresh stuff. We have like 3 broccoli and the rest of this is frozen and I'm gonna have to... So last month in April, Bu kadarsa bence kazıklandınız be usta ya. 8,000 Norwegian kroners. We've never bought this much in one go. There's no alcohol in this. There's no candy or chips or stuff like that. That's often quite expensive. It's literally just food. And all of the protein is frozen. No fresh protein. Pahalı oğlum ya. Um, Pahalı tabii. Yetişmiyor. Sadece shiplenerek geliyor. We have a couple of fresh vegetables, but also almost all vegetables are frozen because we don't have that much fresh. But so this is quite interesting. I think this is gonna last us for like 2 to 2 Ben Monster'a kuruldum arkadaşlar. Monster alışına kuruldum yani. weeks, I think, with maybe some small, like extra O abartma Feyzi ya. Hayır be abi. Anladık, tam Türkiye pahalı bir yer. Eyvallah amık da yani. Oğlum 61K. Ya topyekün bugün arkadaşlar deseniz ki ben aylık alışverişimi yapacağım. Feyzi sana diyorum. Ben aylık alışverişimi yapacağım. Bir alışverişte bütün ayı kapatacağım. 61.000 tutar mı oğlum? Hayır Allah'ım, oğlum ya Feyzi. herkesin Bilmiyorsun, gönlüne yeni göre gelmişim. ver. 1600 Amin. yaptılar bu alışverişi ya. Video zaten olayı bu yani. Videoyu oku oğlum ya. Orta server, dostum, adaletin olduğu tek server. Star 2 Online. Artık kapanıp durup serverlerden bıkmadınız mı? Bıkmadınız mı? Emekleriniz hep boşa sarf edilmesinden yorulmadınız mı? Bıkmadınız mı? Star 2 Online geldi artık. Boşa emek harcamak yok. Star 2 Online var. Şimdi burada pahalı olması da çok normal bu arada. Yani buraya getiriyorlar abi. Her şeyi getiriyorlar yani. Ondan dolayı pahalıdır muhtemelen tabii ki.
shops, but I think without a doubt that we have enough food here for quite a while. Now I need to put it all in the fridge though. Okay, watch me do this. Monster almayacaksın arkadaşım. Gidip burada kaç monster var? 7-8 monster var. Almayacaksın 7-8 monster mesela. I'm gonna do it on hyper speed, be super fast. Yay! Tabii belki ürünlerin kalitesi daha iyidir, evet. Belki değil, öyledir muhtemelen yani. Bizim bütün yiyeceklerimiz toksinli falan, böyle tuhaf toksik şeyler. Feyzi biraz yeni açtın oğlum, işte biraz izle la. AS Sait. Now that summer is just around the corner, we will be heading out with our boat, which also means that we can start fishing as soon as the Böyle oluyor arkadaşlar. Yaz geldiğinde de bu oluyor. Arctic cod arrives in the fjord, which means that we will be able to eat fresh fish all summer and fill up the freezer for the coming winter. So that's great. Bunlar böyle takılıyor işte abi. Burası da böyle bir yer işte. Paso balık yersin herhalde. Burada bilmiyorum, var mıdır yani? Balık var mıdır onu da bilmiyorum ki. Nasıl oluyor o işler bilmiyorum. Kabinleri batıyormuş abi. Bak gidiyor işte, istediği yere kabin inşa ediyorlar. Bir tane denizin kenarına inşa etmişler. Bir tane böyle daha iç bir kısma inşa etmişler. Yanlış yerde doğmuşum öneriyorum. Eyvallah, inaydı olsun. Bu da bir hayat işte arkadaşlar ya. Bir şeyi merak ettim ya. Bunun okyanus versiyonu var. Picard Island. Burası da abi para veriyor sana. Gel diye, ama 50 kişi falan yaşıyor. Şeye bağlı. New Zealand'a bağlı. Bunların hükümeti. There are only about 50 Pitcairn Islanders. Ama 9 yıl ne ya? Allah'ım herkesin gönlüne göre ver. Amin. Pitcairn Island'mış abi. Picard değilmiş. Pitcairn Island. Burası da gel diye para veriyor aga. Onun daha güncel bir şey yok mu? Heh. Have you ever heard of an island in the middle of the Pacific Ocean? Home to only a few dozen residents, carrying a turbulent history and unique cultural traits? That island is Pitcairn, one of the rare places in the world that has... Buna ne diyorsunuz chat? Fiber var. Ayda öteki gibi aylık yemek droplanıyor buraya. Hatta burada yetişir de. İşte sosyal hizmetler var falan, biraz dümenden. Daha yüksek bir nüfusu var. Para veriyor gel diye. Ne diyorsunuz? remained incredibly isolated. Although it is a British territory, life on this island is British. İngiliz mi lan? New Zealand değil mi? completely different from the rest of the world. Join the Shin as we explore 10 strange and unbelievable things that can only be found in Pitcairn. Don't forget to hit like, subscribe to the channel, and turn on notifications so you won't miss our next exciting videos. 1. Pitcairn. One of the least populated territories in the world. With only about 40-50 residents, Pitcairn is one of the least populated places on Earth. Most of its inhabitants are descendants of the mutineers from the HMS Bounty in 1789. Oha lan. 1789'daki asker kaçaklarının torunlarıymış abi bunlar. Bir tane geminin asker kaçaklarının torunlarıymış burada yaşayanlar. Vay amık ya. Şeye bak. Lore'a bak. To evade capture, they burned the ship and settled on this remote island. Initially, this small community survived through self-sufficient farming, hunting, and fishing. Bu However, bizim şey işte abi. 50 kişi arkadaşlar kaçıyoruz hikayesi bu.
Bu bizim hikayenin, bakın benim hikayeye inanmıyorsanız yapılmışını izliyorsunuz. Over time, harsh living conditions led to a decline in population. Many young people left the island in search of better education and job opportunities in New tabii. Zealand or the UK, causing Pitcairn's population to dwindle year after year. Although the government has encouraged immigration, very few people choose to settle there permanently. Life on Pitcairn lacks many modern conveniences, and access to healthcare and education is extremely limited. Supply ships from New Zealand arrive only every few months, bringing essential goods, but not enough to sustain a stable economy. The island's administration Olmaz is oğlum, managed buraya hiçbir şey getirmiyorlar ya. by a local council that oversees community affairs. Pitcairn's isolation makes it one of the most unique communities in the world. Its residents live in a close-knit environment where everyone knows each other, Ötekinde sistemi kurmuşlar abi. O buzullarda sistemi kurmuşlar yani. sharing resources and facing the challenges of life on a Birkaç ayda bir getiriyorlar. remote island together. 2. No airport. Only one main road. Pitcairn has no airport and no major seaport, Ne abi, nereye iniyor reis? making travel to and from random kırsala inip abi seni atıp kaçıyor herhalde. the island a real challenge. PUBG abi. Its rugged, mountainous terrain and jagged coastline make building an airport nearly impossible. The island has only one main road, aptly named Hill of Difficulty, which connects the boat landing to the residential area. This is the only transportation route, typically used by all-terrain vehicles Yok, or abi, for walking. Bu Svalbard stil bildiğiniz bir yer var mı ya? Oraya bir bakalım. Belki giderim ya. Böyle daha makul bir gelişmişlik falan. Nere kardeş ya? Suhi Elve'yi aynen bir uzaklaştıralım abi. Faroe Adaları, Falkland Islands. Falkland Islands baktım mı lan ben oraya? Falkland Islands. Lan bu Arjantin'in oradaki değil mi? Evet. Faroe Adaları. Abi Amerika'da olmasın ya arkadaşlar ya. Böyle biraz daha bizim bizim kıtaya yakın olursa daha iyi olur yani. Faroe Adaları neymiş o ya? Buraya neden gitmemelisin mi? Avrupa'daki en sansasyonel ada. This Bismillahirrahmanirrahim. dark and rainy island nation is one of the most remote places on our planet. But not only is it geographically isolated, it's also been socially outcasted by much of the world, with countless travelers saying Ne oluyor oğlum? Burada bir pazarlama var ya arkadaşlar. Burayı şimdi kötü sunuyorlar bize. Yani böyle şey gibi, karanlık bir yer gibi sunuyorlar. they refuse to ever go here. Shrouded in darkness and in controversy, I was intrigued. What could this nation of 50,000 people possibly have done Oha oğlum iyi lan, 50.000 kişi var. to make Allah'ım global headlines? herkesin gönlüne göre ver. Amin. Muto mu? Eyvallah. Allah. Suç mu var burada? Ne var abi? After years of travel, I have often found myself most fascinated by the destinations most people refuse to visit. I feel a magnetic pull to explore them for myself. Let's be our own judge as we explore beyond the headlines and the outrage. Next stop, the Mamak'tan crimson-stained coastlines of the Faroe Islands. Mistik duruyor bu arada. We are just wrapping up one of the most incredible adventures of my entire life. We're saying goodbye here to Iceland, a video you gotta check out. But Bu ada today is a nerede? new adventure and a new destination. You're going to the Faroe Islands? She's like, you need to hurry up, the ferry's waiting for you. We were supposed to close check-in. I'm İzlanda'ya mı like, I yakın? thought the boat left at 8. It's literally written on our tickets. And she's like, yeah, but the boat wants to leave an hour early. For the next 24 hours, this is our home as we sail to one of the most remote regions of our planet. All aboard. Fiber var mı lan? Don't try that at home, kids. Allah'ım herkesin gönlüne göre ver. Vereceğim. Amin. And this trip has begun. The Faroe Islands have a rich history that date back over 1,000 years ago.
Originally settled by Norse Vikings in the 9th century, these islands have seen a blend of Norse and Celtic influences. But while their Viking history is long behind them, their current day fishing practices remain. Today, the Faroe Islands are considered to be extremely controversial Neden ama? because of the grind, a tradition that is as ominous as it sounds. We have a lot to uncover, but we also have a long Ne yani crossing. abi grind derken? Almost hands down, my favorite destinations are the ones where there's no expectations. Allah'ım, Where so little is herkesin knowledge of gönlüne what's göre ver. ahead. As we leave Amin. here on this boat, setting sail into the night, Bunlar ayrı bir ülke mi lan? waking up in a foreign country, it's a big adventure. This is what drew me to travel in the first place. 10 years ago, buying that one-way ticket to Thailand and just feeling fully immersed and out of my comfort zone. I get a little bit of that back today. My gosh, Altyazı mı açayım? Peki. look at this. Ama anlamıyoruz diye yazma Seyis kardeşim. Anlayamadım da yani. Anlayan arkadaşlarımız var. Onların hakkını yeme kardeşim. We're 1 hour into this trip and I can already get the sense this is gonna be one of those unforgettable memories. Behind every couple is another strong Christian. Third wheeling hard right now. For about $100 a night, you get this. Welcome to my crib. Pretty dank. Got a good TV. You got 2 beds? $100 mı? Where's your window? Ah, found it. If you're wanting a more cruise-like experience, $500 gets you this incredible room. This is really What the nice. fuck? Çok pahalı oğlum. Yeah. To be on the boat, you actually don't need a room. You could pull an all-nighter and hang here. And it's a really nice spot. Bu oraya gitmek için One olan deep bot. sea sleep later, we had pushed from the rocky coastlines of Iceland and woke up just nearby the scenic shores of the Faroes. Wow, look at this. Oğlum şey çok Faroes. güzelmiş ama ya. Ada çok güzel duruyor yani. Right behind me here, the day has literally flown by. Like, that was way too quick. There's one last thing I had to do before we arrive. I'm ready for the Faroes. Welcome to the capital city of Tórshavn. Ustacım fiber var mı burada? Çok güzelmiş oğlum bu ne? And here we go. You would think we're moving to the Faroes. For a place I was told to avoid. So far, things Neden lan? Neden gidilmesin diye. Ne lan bunun kontroversisi? Nedir yani? were going surprisingly good. İzleyek anlarız. And we've made it. We just checked into one of the coolest boutique hotels. So we get in here and I see it says, "Can you find Waldo?" So I just took the last Abi burası Avrupa Birliği ülkesi falan değil mi? 30 minutes to try and find Waldo. And then Christian comes in without hesitation 30 seconds later. No. 3 seconds later. Okay. Abi burada mı Türklere vize vermiyor? Shush it. I literally was like, no scope, just right there. So a driver picked us up from the ferry, drove us to the hotel, and he was saying that the weather we have right now, this is the jackpot. Right now it's 16 degrees Celsius, and he said that's pretty much as hot as it will ever get here on this island. Bizim milli takımı yenen adamı amık. Bizim milli takımı ada mı yendi? Faroe Island mı yendi abi? Yorum yok ya. This trip almost didn't happen. There's a massive strike happening right now in the Faroes, and there's almost no gasoline left on the island. The grocery stores are just about to run out of food. The only reason we can get around right now is because we've got an electric vehicle. Now, this isn't a normal situation. Unfortunately, at the time of posting this, the strike has ended and fuel and food is back. The first thing you need to know Abi burada bile grev varmış. about the Faroes Grev yapmışlar abi. is that it's one of the few places on the earth Vallahi yorum yok ya. with no McDonald's. Vay be McDonald's yokmuş, yaşanmaz. It has 3 traffic lights, the logo of their supermarket, well, it looks like a set of gonads. It might only be your testicles that look like that. Yeah, I should get that checked. And on average, it Bize mi rains istiyorlar? 257 days of the year. Goodbye, Verirler sunshine. ya. The Faroes are not technically a country. They're actually part of the Kingdom of Denmark, but they're a fully self-governing nation. And apparently you can directly call up the Faroese Prime Minister. Hi, this is Bjarne. What's going on with the grocery store? Now, if we're going to truly understand this strange destination, we're going to need to immerse ourselves over these next few days, and the best way to do that is through meeting locals. That's Craig over there. They're literally talking to each other.
This is so cool. Nah, not them. Meet Dite, our first guide to the pharaohs of this trip. Ruby, what does that say? I'm not saying it. Look at it. I think everyone can assume what that says. And now, how do you say that? Uyhotna. That's why you get a guide. I heard you have 3 street lights. Is that true? In Pharaoh? we have a few more. Oh, they've added some. Yeah. That's exciting. Now, the moment you leave Torshan, you are met with a massive underground tunnel and their pharaoh famous Ona danca underground mı deniliyor lan? roundabout, which every Danimarkacıya danca mı deniliyor? local was super proud of. After leaving this tunnel, it becomes clear just how much is untouched on this island. Aside from a couple little homes hidden in the hillsides, you see nothing but valleys, mountains, and surprisingly beautiful winding roads. I guess that's one of the perks of being part of Denmark's kingdom. Like many people who live in Faroe, Dite was not born here. She was born in Denmark, but she feels this is her one and only home. She's so passionate about this land, and she toured us around the valleys, the fjords, and shared with us some stories while taking us to some iconic viewpoints, one of which was this mountaintop. Burada bir sene yaşama işi abi. This is honestly so majestic and magical. Hey Christian, it's not a travel video unless someone does a backflip. So I've been working hard, so you don't need to be that backflipping, TikTok dancing, booty shaking content creator who's following every trend in the book. You, my friend, are gonna build a true following, and I'll show you how. After 2 months locked in my office, my free creator program is finally here. It's called the 6-Figure Creator, and I want to give it to you. I want you to have my greatest lessons from over 10 years in front of this camera. Yuh. Hah abi, karanlık tarihi nedir yani? You're kind of right, but they also have a dark secret. Let me explain. It usually starts with the town bell ringing, announcing to the people to rush out to their boats because there's a nearby pod of whales or dolphins that have entered into shallow waters. The Faroese boats will chase them down until they're run aground. As the whales and dolphins get stuck in waist-deep water, the Faroese will meet them at the shallow shores. In their hand is a tool, a sharp and narrow blade that will be used to drive down deep into the dorsal fin. This leads to an incredibly graphic sight. Entire shorelines stained red and entire pods. Abi çok da karanlık gelmedi arkadaşlar hikaye bana. Yani Orta Doğu'ya gelirlerse çok daha karanlık hikayeler var. Tabii yani böyle mers bir şekilde yunusların ve balinaların öldürülmüş olması da hoş bir görüntü değil de. Yani. Brought to an end. I know it's easy to see a disturbing image and to judge something as good or bad, but in life, very few things are black and white. The land here, it's not fertile, but what they do have... Evet, burada bir Kurban Bayramı'na bekleriz kendilerini abi. Grafik görmek istiyorlarsa buyursunlar yani. Is a plentiful sea, and that has been their way of feeding families for generations now. I want to hear from the Faroese what the grind really means to this island. Without hearing both sides, it's nearly impossible to form an honest opinion. And luckily, I managed to find the guy, a Faroese who's close to the action, and we have a fishing trip all lined up with him later this week. Çok güzel gözüküyor. So if you want a little bit of Pharaoh lore, that right there is the giant and the witch. Those 2 sea stacks, those columns. And it's said that the witch and the giant were basically here to steal the Faroe Islands and bring them back to Iceland. But as the story goes, they failed. They collapsed into the water, and when the sun rose, they froze. And that's why they're there today. I think it's based on a true story. Remember how I said the Faroes have over 250 days of rain per year? Well, today was not part of the lucky 100 Bayağı yağmurluymuş lan. club. The clouds came out of nowhere, and in what felt like 10 minutes, some real winds changed everything. But Ruby didn't mind. You can totally just chill here right now. It's fine. Babam mı geldi? Hoş geldin babam. İyi seyirler. This is the prison. And I can hear one of them has clearly gotten free. I'm not adding that sound effect right now. That is actually coming from down there. Also, scope this out. They got mini putting. Not bad. Not bad at all. In this economy, free rent, mini putting with the boys, sign me up.
There's some special places on this planet where they are just as beautiful in the shadows as they are in the sun. And as you can see, the pharaohs shine in the darkness. And just as quickly as it all arrived, it also left. Bu kadar yağmurda yaşayabilir misiniz arkadaşlar? Senenin 250 günü yağmur oluyormuş. Uyumar o, eyvallah. These cottages everywhere. They're so vibey. Look at that. So these roofs right here with the grass and the moss, that's traditional Viking style to provide insulation, to keep the heat in. I've been seeing the pharaohs on Eksi 30'da yaşıyorduk. Soğuk değil de yağmur başka bir şey ya. Instagram, but sometimes you don't really know what's going on behind the scenes with Instagram. And so walking this beautiful green lit alleyway in Torshavn, starting to see the real essence of the pharaohs, that's what gets me extremely hyped. We're just getting started. Arkadaşlar, Now we wanted Faro Island'ı araştırıyoruz, tamam mı? Bu videodan sonra kiralara falan bakacağız. İnternet connection'ına bakacağız. Okullara bakacağız. Bakacağız biraz yani, sebebini sormayın. Bakacağız abi acık. to start our pharaoh Faho Island mı? trip with a true Nordic meal. So we came here. Hi, how are you? Just called us, yeah? Yes. Yeah, if you'll follow me. Thank you. This building is from the 1800s, and you can really feel all the lives that have been lived in here. Look at this. Squeaky floors. This floor is like tilted. I could tell we were in the right place. First course coming up here. All right. This is the first 3 servings, so we have 4 more to go. Ne yiyor It won't bunlar come ya? as any surprise that Faroese food is basically everything from the sea. And they also enjoy some lamb and rhubarb, like their Denizden Icelandic babası çıksa yiyecek tayfaya uygun bir yemek kültürü var anladığım kadarıyla buranın. cousins. They just made us this braised lamb that has been cooked for over 24 hours. It's just falling apart. Ooh. That was some of the best salmon of my life. That was a delicious meal, but the price Faroe adaları. Uzak orospu evlatları adaları arkadaşlar. Ya yürüyün gidin ya. Canlar bir dakika. Search for puffins. The grind. Kaç dakika buradan buraya? Bence 3-4 dakikada ben kendime kahve yapıp gelirim ve şu The Grind neymiş? Korkunç The Grind. Burayı kötü yapan şey neymiş? Onu beraber denkleşiriz. Siz de burayı bir izleyin. Ben kahve yapayım. Uzak OE'ler. was about $85 a person. You pick your specialty meals, and that was definitely one of them. The next morning, the sun rose, but nobody was able to see it. The island was yet again covered by the deep fog, but that didn't stop my excitement. Today, we were going full Nat Geo to explore Mykonos Island, which was home to the puffins. This was a dream day ahead, so we thought. So meet Thomas, our parking lot guide. That's all he's going to be today because we're not going beyond the parking lot. What happened, Thomas? The swells were too high. We couldn't get in. No. So the ferry's cancelled. But yesterday was so beautiful. What happened? That's travel, but I think it's particularly travel in the Faroes. You might just find yourself with... Luckily, we have a few more days ahead. Let's try and roll the dice again tomorrow. After enough coffee to tranquilize a horse, I'm feeling alive again. Through all my travels, most of the places I go, there's a few core areas where you get the beauty, you get the best viewpoints, or you get the best architecture. But with the Faroes, it's this whole island. Like literally, it doesn't matter if you take a left turn or right turn, this whole place is a highlight reel. Literally a 2-minute drive up the road. Oh yeah, that's the spot. Oh yeah. Oh yeah, just a little to the left, a little to the right. We just stopped on the side of the road. We saw these cows. Oh, you can see the little babies getting, trying to stay close to mom, but also getting knocked by the horns. They say to keep your distance, but clearly nobody's telling them to keep their distance because... Hey, hey, hey. Hey, stay away from that. Come here. After the owner of the tour company lent me his car, you can imagine Away from the car, I was please. stressing. Come. Let's go. Please leave. Come on. Come here. Come on. Let's go. Baby, can you drive the car? Yeah. Get the car out of here. Shh. Come here. Christian, watch out. He left his nose, but no scratches, thank goodness. We said our goodbye to Phil and the boys and got back in the car because we had a boat to catch. Apparently we were the last ones on the ship. Everyone's waiting for us. Oops. 12:30 in Faroes really means be here at 12.
We're here at 12:25 and everyone's like, what are you doing? Hurry up. For an island, they're definitely fast-moving people. So we may not have gotten the puffins today at Mykonos, but apparently if we keep our eyes open, we could see a few of them just kind of hanging on the cliffside. But what you're actually gonna see is these gravity-defying sheep that are literally on the most like insane slopes. I just wonder how many of them have tumbled down into the water. So we've come in between the rock side and it's just this grand opening. I mean, you can see the height of the cliff behind me. Right behind me is the Elephant Rock. This is far from a private tour, but it's a remarkable one. Truly an incredible perspective to see the grandeur of these mountains. This is honestly such an exciting moment because we have done a lot of firsts together, but I feel like Christian has traveled the world a lot more than me. So getting to see puffins for the first time together is a really nice bucket list thing for us to have. I've seen them before. Have you really? We were having a good time, and how couldn't we? The Faroes are undeniably gorgeous, and our first impressions were sky high. But as we were leaving, we saw something shocking. Out of total chance, or mischance, we saw what looked like over 100 boats creating an ominous convoy. And I thought, wow, you can't script this. The only possible reason I could think of was that eerie word, grind. But turns out it was actually just a boat festival, and the local Faroese were enjoying a fine day at sea. Well, fine by Faroe standards. Now they're carrying on back to the town where they will enjoy food, music, and Faroe life. But eerily, this is actually very similar to what it looks like during a whale hunt. Abi The Grind'ı kaçırmışım. Neymiş? Bir dakika durun. Uzak OE'lerin yeri. Daha anlatmadı mı? Kolpa attı. Bait yedi, bir sikim yok. Neymiş yani abi? Average connection 116'ya 35. Yeter la. Bot festivali mi? You know it's gonna be some good fish and chips when you're right next to the Bir bok yok yani abi. harbor. We had a quick lunch break, and I can tell you that similar to Iceland, the Faroes are not cheap. Most meals will be between 25 to 40 USD per person. Quick. Oo, ebenin nikahı kardeşim. 25 dolardan 40 dolara kişi başı yemek. Biraz pahalı mı bu ada? Bite, and we rushed out to our next tour. Let's not be late because the Faroese don't mess around with start times. They left us. We got here 5 minutes early on this tour because the other times that we were on time, we were very late. They literally left us. Don't mess. Arkadaşlar şimdi buraya bir iş fikri söylüyorum size. Bazılarınıza çok tuhaf gelebilir ama tırnakçı açacaksın abi böyle adalara. Kadın targeted business, tırnakçı abi. Böyle inanılmaz iyi tırnaklar yapan, bu kadar izole bir yerde adada böyle bir hizmeti, güzellik sektöründen bir hizmeti kolay kolay vermezler. Hava patlarsın, bum 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 yani. Bum business. Mess with these Faroese people. They are so Tırnak pide tamamdır abi. Halı saha. early. This is not island time. This is Faroe time. They're gone. It's starting to make sense. Yok oğlum bu şeyler var ya. İşte tırnak modeller yapıyorlar böyle. Tırnak sanatı falan yapıyorlar böyle. Bu tarz bir adada kadınların güzellik sektörüne bir hizmet vereceksin. Bence çok tutar. Yoktur çünkü yani. That's how they build Nail art aynen. İro'ya açıyoruz abi hemen bir tane. Adada bayağı popüler de olurdu bence. Pyramids. They're very efficient people. Who? Pharaohs. What did? Oh my god. You're so stupid. Dab me up. You're so annoying. The good news though, they're coming back to get us. Berber vardır oğlum. Let me just say, Ben abi yayıncılıktan devam ya. Yayıncılık ve buradan içerik üretme işi abi. YouTube'a. thank goodness they came back for us because this boat trip was about to take us to one of the most amazing scenes I had ever seen.
That cliff has seen a few lifetimes. In just a few minutes, it goes from doom and gloom to absolute paradise. It looks like Pandora right here. Meşhur Far OE şırdancı. This is one of the most beautiful things I've ever seen. We have a waterfall, a village above. We've got the most incredible lighting and spectacular clouds. This is one in a million. So Captain says somebody must have ordered the waves because he's not getting much closer. This is a very, very wavy day out here. Anyone that's flown a drone from a boat knows it's high stakes. Taking off is hard, but landing it safely is just about the hardest thing. The drone stays mostly in place, but the boat sporadically moves in every direction. One wrong move and your finger is sliced, but even worse, your drone is gone. After having just had the best drone flight of maybe my entire life, this was a moment of pure focus, but mostly terror. One Derde bak ya. Drone yerleştirme derdi. wrong move and you would not have seen this. Allah Allah. Oğuz. Oğuz uyan Oğuz. Ne güzel yer oğlum ya. Evet ya, ada sinema gerçekten. Ya Salih. Captain was explaining that these little white seagulls here, in September, the season, they will get a big net. They'll catch them. He's like, I don't think you'll like the taste. And Ruby's like, what? Do they taste like chicken? He's like, nah. Imagine chicken but covered in shit. It's like it's an acquired taste. So for now, you guys are safe. But September is coming. That was an emotional moment out there. Not just because of the drum. Yani çok karanlık hikayesi varmış. Karanlık tarihi varmış arkadaşlar. Karanlık tarihi falan filan. Vay amık. Aa, burada galiba bir keyif yapılıyor. Bir dakika. Şuraya uçalım. Ben bir araştırmak istiyorum bu adayı. You made this? Yep. This is gourmet. Sheep and cow meat. Oh my goodness. Together. Oh my god, that looks so good. Skull. 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 It's a vibe. Thank you for everything. Vikingler Türk zaten ya. Yabancılık çekmeyiz. If this video has you booking a flight to Faro, as it should, you definitely want to stay at the Hafnia or the Brandon Hotel, and I think it goes without saying, Guide to the Faroe Islands is... Abi şuraya biraz bakabilir miyiz arkadaşlar ya? Far OE Islands. Ne diyelim? Internet connection. Bir de ChatGPT açalım hemen. Abi Faroe Adaları'nda fiber internet var mı? Ortalama internet hızı nedir? Visit Faroe. Elektrik var değil mi abi? Elektrik vardır ya. Var diyor yani. Ben anlamam. 50 Hz herhalde okeydir ya. Sorarız. Chat abiye sorarız şimdi. GPT abiye sorarız ona. Faroe adalarındaki internet hızı. Singapur ve Güney Kore'den daha hızlı internet olduğunu gördüm. %20 arkadaşlar. 5 yıl önce. %20. 5 yıl önce. Oturan biri var galiba. Quick speed test on my LTE phone. 178'e 50.